Herkese merhaba. Gelin bugün zamanda şöyle bir geriye gidelim ama bayağı bir geriye. Bildiğimiz o büyük Osmanlı İmparatorluğundan çok daha öncesine, 14. yüzyıl Anadolu'suna. Ve bu keşfi gelmiş geçmiş en büyük gezginlerden birinin İbn Battuta'nın gözünden yapacağız. Hadi bu müthiş yolculuğa başlayalım. Şöyle bir düşünelim. Bundan tam 700 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu daha yeni yeni filizlenirken Anadolu coğrafyası nasıldı acaba? Kimler yaşıyordu? Hayat nasıl akıyordu? İnsanlar ne yer ne içerdi? İşte tüm bu soruların cevaplarını çok özel bir rehberle arayacağız. Evet, yolculuğumuz başlıyor. İbn Battuta Suriye'yi arkasında bırakıp Laskiye'den denize açılıyor. Ve işte o an Anadolu macerası resmen başlamış oluyor. O dönemde Rum diyarı olarak bilinen bu topraklar onun için yepyeni ve keşfedilmeyi bekleyen bir dünya demek. Tarih 1332. İbn Battuta bir Ceneviz gemisiyle Alanya'ya ayak basıyor. Ve bakın yolculuk nasıl ilginç bir detayla başlıyor. Geminin kaptanı bu ünlü bilginden yol parası almıyor. Bu güzel jest aslında Anadolu'da onu bekleyen o meşhur misafirperverliğin ilk işareti gibi. Anadolu'ya adım atar atmaz İbn Battuta'nın gözüne çarpan ve seyahati boyunca onu en çok etkileyen şeylerden biri oluyor. Neredeyse uğradığı her şehirde karşısına çıkan çok özel bir topluluk, ahiler. Peki kimdi bu ahiler? Ne yapıyorlardı? Şöyle düşünelim, onlar sadece bir esnaf birliği, bir lonca değildi. Çok daha fazlasıydı. Bir tür sosyal dayanışma örgütü, bir kardeşlik teşkilatıydılar. Gelen yabancıyı ağırlar, misafir eder, karnını doyurur, hatta güvenliğini bile sağlarlardı. İbn Battuta için bu durum gerçekten de eşi benzeri görülmemiş bir şeydi. Mesela Burdur'daki ahilerle yaşadığı deneyimi kendi ağzından dinleyelim. Bakın ne diyor? Bizimle tanışmaktan duydukları sevinç gerçekten hayret vericiydi. Onlar bizim dilimizi bilmiyorlar, biz de onların dilinden anlamıyorduk ama onlarla tam bir günümüzü geçirdik hiç sıkılmadan. Düşünebiliyor musunuz? Ortak bir dil bile yok ama iletişim o kadar güçlü ki. İşte kelimelerin ötesine geçen bir misafirperverlik bu. Şimdi o dönemdeki siyasi manzarayı bir gözümüzün önüne getirelim. Anadolu tek bir büyük imparatorluk falan değil, tam tersine beylikler adını verdiğimiz küçük Türkmen prensliklerinden oluşan bir mozaik ve İbn Battuta'nın yolculuğu da bizi bu beyliklerin birinden diğerine taşıyacak. Peki nerelere gitmiş? Rotası Alanya'dan başlıyor, oradan Antalya'ya, Isparta'ya ve dönemin önemli merkezlerinden Konya'ya uzanıyor. Aksaray'dan geçip daha sonra tarih sahnesine çıkacak olan Osmanlı Beyliği'nin kalbi Bursa ve İzni'ye varıyor. Yolculuk devam ediyor, Kastamonu'dan sonra ise son durağı Karadeniz kıyısındaki Sinop oluyor. Resmen güneyden kuzeye bir Anadolu turu. Konya durağında çok ama çok ilginç bir detay var. İbn Battuta bir türbeyi ziyaret ediyor ve oradaki zattan şair şeyh diye bahsediyor. Kim mi bu şair şeyh? Bugün bütün dünyanın tanıdığı Mevlana Celaleddin Rumi. Düşünün o dönemde halk arasında bu isimle anılıyor. Bu kısacık not bile bize tarih hakkında ne kadar çok şey anlatıyor aslında. Ve yolculuk onu Bursa'ya getirdiğinde İbn Battuta belki de farkında olmadan tarihin en kritik anlarından birine tanıklık ediyor. Kiminle tanışıyor dersiniz? Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu, yani geleceğin büyük imparatorluğunun temellerini atan Orhan Bey'in ta kendisiyle. Peki o anki izlenimi ne? Orhan Bey için aynen şunları yazıyor. Türkmen hükümdarlarının mal, ülke ve askerce en büyüğüdür. Devamlı kafirlerle savaşır, onları kuşatırmış. Bu cümleler çok önemli çünkü bize daha o yıllarda bile Osmanlı Beyliği'nin diğerleri arasından nasıl sıyrıldığını, ne kadar güçlü ve iddialı bir şekilde büyüdüğünü birinci ağızdan anlatıyor. Düşünün, o kadar ülke görmüş, o kadar farklı kültür tanımış bir gezgin bile Anadolu'da bazı şeyler karşısında hayrete düşüyor. Peki neydi bu dünyaca ünlü seyyahı bile şaşırtan şeyler? Gelin bakalım. Bunlardan ilki Kastamonu'ya geldiğinde yaşadığı şok. Sebebi ise hayatın ucuzluğu. O kadar etkileniyor ki seyahatnamesine dolaştığım ülkeler arasında bu şehir kadar ucuzunu görmedim diye not düşüyor. Düşünsenize, bir koca koyun veya bir günlük ekmek sadece 2 dirhem. Bir yük odun ise 1 dirhem. O dönem için inanılmaz rakamlar bunlar. Ve geldik en şaşırtıcı gözlemine. Kadınların toplumdaki yeri. İbn Battuta kendi geldiği coğrafyayla kıyasladığında gördüklerine inanamıyor. Bakın ne diyor. Bu memlekette kadınlar erkeklerden üstün sayılıyor. Türk kadınları yüzleri açık dolaşırlar. Bu inanılmaz bir tespit. Kadınların toplumda saygı gördüğünü, sosyal hayata katıldığını ve özgür olduklarını belirtiyor. Bu o dönem dünyası için gerçekten çok ileri bir durum. Aylar süren bu inanılmaz macera, görülen şehirler, tanışılan insanlar,
Artık Anadolu yolculuğunun sonuna geliniyor. İbn Battuta rotasını kuzeye, Karadeniz'e çeviriyor. Anadolu'daki son durağı Sinop oluyor. Bu güzel liman kentinden bir gemiye biniyor ve Kırım'a doğru yelken açıyor. Evet, Anadolu macerası burada sona eriyor. Ama İbn Battuta'nın o destansı dünya turu için bu sadece bir etaptı. Yolculuk devam edecekti. Peki, onun notlarından geriye ne kalıyor? Şunu anlıyoruz. 14. yüzyıl Anadolu'su, evet siyasi olarak beyliklere bölünmüş olabilir. Ama sosyal olarak inanılmaz canlı, ahilik kültürü sayesinde son derece misafirperver ve bugünün gözüyle bile baktığımızda bizi şaşırtan geleneklere sahip capcanlı bir coğrafya. Ve bu da insanı düşündürüyor değil mi? 700 yıl önce yazılmış tek bir seyahatname bile bize tarihin bir dönemini bu kadar canlı, bu kadar renkli anlatabiliyorsa, kim bilir eski metinlerin tozlu sayfaların arasında daha ne gibi unutulmuş hikayeler, ne gibi sırlar keşfedilmeyi bekliyordur. İşte bunu düşünmek bile heyecan verici.